Borsaya ilgi duyuyorsanız hisse senedi yatırımlarında şirketlerin finansal raporlarını okumanın da önemli bir yeri olduğunu biliyorsunuzdur. Bizler de bu videoda bir şirkete değer verme oranlarından biri olan fiyat kazanç oranını sizlere anlatmaya çalışacağız. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açtığınızdan ve abone olduğunuzdan emin olun. Finansal okuryazar olan borsa yatırımcıları yatırım yapacakları hisse senedini seçerlerken bir sürü kriteri de beraberinde değerlendirmek durumundadır. Bunlardan bazıları şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümüyle görüşmek, ilgilendiği şirketin finansal raporlarını okumak, şirket yöneticileri veya çalışanlarının şirketin hisse senedini alıp almadığına bakmak, ilgileniyorsa şirketin temettü verip vermediğini incelemek ve en önemlilerinden biri de şirketin borsada değerinin altında mı yoksa değerinin üstünde mi işlem gördüğünü hesaplamaktır. Bu konuda ünlü borsa yatırımcısı, fon yöneticisi Peter Lynch'ın da söylediği gibi bir hissenin pahalı olup olmadığını anlamak için fiyat ile kazancı karşılaştırın. Eğer bir hisse fiyatını kazanç düzeyinin altındayken alıp fiyat kazancın üzerine çıkınca satarsanız güzel kar yaparsınız der. Ayrıca ilgilendiğiniz şirketin fiyat kazanç oranını rakip kuruluşların fiyat kazanç oranları ile karşılaştırmakta da fayda vardır. Peter Lynch'ın borsadaki başarı stratejilerini yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi ise fiyat kazanç oranının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını sizlere anlatmaya çalışacağız. Fiyat kazanç oranı başta yatırımcıların ve analistlerin bir hisse senedini nispi değerini belirlediği en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Yani bir hisse senedinin değerinin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu gösteren oranlardan biridir. Bir başka deyişle mevcut hisse fiyatını hisse başına kazanç ile kıyaslayan bir şirkete değer verme oranıdır. Fiyat kazanç oranı halk arasında bazen kazanç veya fiyat çarpanı olarak da telaffuz edilir. Bu oranla aynı zamanda ilgilendiğiniz şirket hissesi dışında rakip şirketlerin de fiyat kazanç oranını karşılaştırarak bir değerlendirme yapma imkanı bulursunuz. Yüksek fiyat kazanç oranı bir şirketin değerinin üstünde olabileceğini gösterebileceği gibi düşük bir fiyat kazanç oranı da bir şirketin değerinin altında işlem gördüğünü gösterebilir. Peki fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır? Bu işlem için formül şu şekildedir. Fiyat kazanç oranı eşittir hisse başına piyasa değeri bölü hisse başına kazanç. Buradaki hisse başına piyasa değeri borsada işlem gören hisse fiyatıdır. Hisse başına kazanç ise şirketin dönem kazancının hisse adedine bölünmesiyle çıkan sonuçtur. Aslında fiyat kazanç oranı bir yatırımcının o şirketin kazancının 1 TL'si için bir şirkete yatırım yapmayı bekleyebileceği TL miktarını gösterir. Yani yatırımcılar 1 TL için ne ödemeye ödemeye isteklidir? Daha da ayrıntı verirsek bir şirketin fiyat kazanç oranı 15 ise bir yatırımcı o şirketin 1 TL'lik kazancı için 15 TL ödemeye istekli olduğu şeklindedir. Genelde çoğu ünlü yatırımcı ve fon yöneticileri 20'nin altında bir fiyat kazanç oranının yatırım yapılabilir olduğunu, onun altındaki bir oranın ise yatırım için mükemmel olduğunu söylerler. Ayrıca fiyat kazanç oranının yüksek veya düşük olduğunu rakiplerin ortalama fiyat kazanç oranıyla karşılaştırarak da değerlendirebiliriz. İsterseniz fiyat kazanç oranını bir örnekle açıklayalım. Ülkemizde en çok kullanılan otomobil markalarından Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi'ne 2021 yılı sonunda yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Ve şirkete fiyat kazanç oranıyla bir değerleme yapacaksınız. Borsadaki işlem fiyatına bakıyoruz ve ayrıca finansal raporlarından 2021 dönem sonu gelir tablosunu inceliyoruz. Elimizdeki veriler şunlar. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle borsa işlem fiyatı 75 lira 70 kuruştur.
Yine aynı tarihteki şirketin hisse başına kazancı 6 lira 56 kuruştur. Dolayısıyla fiyat kazanç oranı 75 lira 70 kuruş bölü 6 lira 56 kuruş. Bu da 11 lira 54 kuruş yapar. Yani Tofaş firmasının 2021 sonu itibariyle fiyat kazanç oranı 11,54'tür. Bu oransa bize şirketin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösterir. Artık sizler de fiyat kazanç oranının ne olduğunu biliyorsunuz. Başarılı yatırımlar dileriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. Unutmayın ki borsada yatırım yaparken sadece tek bir değerleme ile yatırım yapmak başarısız sonuçlar doğurabilir. Bu videoda anlatılanlarda tipografik veya sözlü hataların oluşabileceğini, dolayısıyla buradaki bilgilerin güncelliğini her zaman kontrol edin. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.